Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz diş eti rahatsızlıkları ve diş eti kanaması. Diş eti kanaması neden olur ve tedavisi nasıldır? Bununla ilgili sizlere bilgi vereceğim arkadaşlar. Bu altına yazılan yorumlarla alakalı sizin isteklerinizden bir tanesiydi. Tekrar hatırlatalım. Yorumlara neleri merak ettiğinizi yazarsanız bunlarla ilgili videolar çekmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bu arada kanala da abone olmayı unutmayın. Hemen yanındaki zili tıklayın. Bildirimler size düşsün. Şimdi hemen konumuza girecek olursak diş eti kanaması neden oluşur? Diş eti kanamasının oluşabilmesi için vücudun orada istemediği bir oluşum olması gerekiyor. Bakteri olabilir, plak olabilir. Yani vücut herhangi bir dolgu materyali olabilir, protez materyali olabilir. Vücut bunu istemiyor ve savunma mekanizması olarak o bölgede kanlanma yaratıyor. Kanlanmayla bunu atmaya çalışıyor. Ama tabii ki de atamıyor. Bizim oradan vücuda bunu yardım etmemiz gerekiyor. Birçok nedeni olabilir diş eti kanamasının. En sık rastlanan nedenlerinden bir tanesi diş taşıdır. Diş taşları plak olarak dişin üst kısmında birikmeye başlar ve zamanla sertleşir. Oradan uzaklaştırılmadığı müddetçe. Sertleştikçe köke doğru ilerlemeye başlar ve diş etinin arasına ilerler. Daha sonra kademe kademe biraz daha uzar, biraz daha uzar, eklene eklene diş etinin arasına girer ve diş etinin içerisinde yer eder. Ve daha sonra da vücut buradaki taşı yabancı cisim olarak algılar ve vücut bunu atmaya çalışır. Nasıl atacak vücudun savunma mekanizması? O bölgede iltihabi bir oluşum yaratarak onu oradan uzaklaştırmak isteyecek. Aynı kolumuza batan, elimize batan bir kıymık gibi çıkarmadığınız zaman hemen etrafında kanlanma olur ve apse yapar. Oradan bir cerraha takar ve vücut o kıymığı atmaya çalışır. Aynı bu şekilde diş etlerimizde taş diş etinin arasına girdikten sonra diş etlerinde bir kızarıklık oluşur ve kanamayla birlikte onu süpürasyon şeklinde atmaya çalışır. Fakat taş dişe yapışık olduğu için bunu kanamayla atamaz. Daha sonra diş hekimine başvuran hastamız bu bölgede eğer taş varsa taşı oradan kazıdığınız andan itibaren oradan taş yok olup temizlenebilir bir yüzey oluştuğundan itibaren artık orada diş eti kanaması kesilecektir. Eğer sadece taşa bağlı bir diş eti kanaması varsa ve bu yüzey temizlendikten sonra o bölgedeki diş etinde kanlanma gitgiderek azalacaktır ve kırmızı diş eti görünümü yavaş yavaş pembeye doğru dönecektir. Arkadaşlar şu çok önemli. En büyük kuralımız sağlıklı diş eti kanamaz. Yani tabii ki de sivri bir cisimle ve travma görürse kanayabilir ama dokunma, fırçalama ve ip yaparak sağlıklı bir diş etini kanatamazsınız. Bazen hastalarımız fırçaladıkça diş etlerim kanıyor, o yüzden ben de fırçalamıyorum diyorum. Aslında burada tam tersine uygulama gerekiyor. Burada bir kısır döngü yaratılıyor. Dişler fırçalanmadığı takdirde orada plak birikiyor. Plak içerisinde mikroorganizma olduğu için vücutla tepkileşime giriyor ve daha sonradan vücut bunu atmaya çalışıyor ve kanama yaratıyor. Siz fırçalamayınca daha çok birikiyor. Daha çok biriktiği zaman da bu sefer daha çok kanama oluyor. O yüzden buna bir son verip o bölgeyi iyicene temizledikten sonra fırçalamayla üzerine gittikten sonra eğer plağı tamamen temizleyip mikroorganizmalardan arındırırsak o zaman o bölgedeki kanama yok olacaktır. Kanama yok olmadıysa eğer o bölgede nedeni nedir? Nedeni başka nedenlerden dolayı olabilir. Bu da diş taşı olabilir. Bunu anlatmıştık. İkinci bir neden de taşkın bir dolgu ya da hijyenik olmayan bir restorasyon. Bunlardan kastımız nedir? Arkadaşlar taşkın bir dolgu dediğimiz normal koşullarda dişin yüzeyi bu şekilde devam ediyorsa ve siz dolgu yapmak için bu bölgeyi aşındırıp dolgu koyduysanız bu yüzey gene aynı şekilde devam etmeyip de burada birazcık taşkınlık yaratılırsa hemen bu taşkınlığın alt kısmında mikroorganizmaların barınabileceği ve tutunabileceği bir bölge oluşur. Burada tutunan mikroorganizmalar diş etinin hemen kenarında olduğu için daha sonra bu bölgeden hemen toksit maddelerini salgılayacaklardır ve diş etinde gene bir kızarıklık, gene bir ödem ve kanama oluşacaktır. O yüzden
yüzden dolgumuzun sınırı diş etini yalıyor gibi devam etmesi gerekiyor ve burada bakteri tutulumunu olabildiğince minimuma indirmemiz gerekiyor. Bu da o bölgede eğer kanama geçmiyorsa kontrol edeceğimiz diğer bir konudur. Taşkın olmayan dolgular. Bunu nasıl anlayabiliriz? Bunun kontrolünü. Hemen iki dişin arasına ip sokarız. Daha sonra ipi diş etinin arasına kadar soktuktan sonra geri çıkarmaya çalışırız. Eğer takılıyorsa demek ki burada dolgunun üst kısmında bir taşkınlık var. Böyle bir durumda uca doğru incelen sarı kuşak bir frezle eğer yandan girilebiliyorsa o dolgunun taşkın olan köşesini aşındırarak dişe sıfırlarız. Böylelikle tekrar iple kontrol ettiğimiz zaman buradaki taşkınlığı çözmüş oluruz. Eğer bizim ulaşamayacağımız kadar derinde bir taşkınlık varsa o zaman dolguyu söküp tekrardan dişe sıfır biten bir dolgu yapmamız gerekiyor. Eğer taşkın dolguya bağlı bir kanama söz konusuysa. Burada gördüğünüz gibi yine etken mikroorganizmalar ve plak. Yani biz dişin yüzeyinin olabildiğince pürüzsüz ve temizlenebilir olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Diğer bir neden hijyenik olmayan protezlerin yapılması. Buradaki hijyenik olmayan temizlik esaslı değil. Burada aslında diş etine uyum olarak adlandırabiliriz. Örnek veriyorum, bir kızarık diş etli bir birey geldiği takdirde, bir protez yapıldığında, diş etleri iyileşmeden bir protez yapıldığında ve protezimiz de temizlenebilir basamak olmadığı takdirde o zaman kızarık bir diş etinin arasına giren protez aynı problemi devam ettirecektir. Protez yapılmadan önce diş etlerinin iyileştirilmesi ve pembeleşmesi çok önemlidir. Çünkü vücut zaten o bölgede bir tepkime yaratıyor. Kızarmış bir diş eti var ve bunun üstüne protez koyduğumuz zaman oradaki kızarıklığın geçmesi çok uzun zaman alabilir. Bazen de geçmeyebilir. Buradaki en önemli noktalardan bir tanesi protezimizin diş etine olan uyumudur. Yani çok fazla diş etinin arasına giren, temizlenebilecek bir basamak oluşmayan protezlerde bu kızarıklıkların oluşması daha fazla oluyor. Aynı şekilde bir kanama bir protezin gövde altında da olabilir. Köprü yaptığımız zaman önde ve arkada iki dişimiz varken ortada diş yoktur ve bu iki diş birbirine köprü şeklinde bağlanır. Ortadaki gövde altı protez yan olarak şu şekilde pasif bir şekilde tutunur üzerinde ve bunun altında bazen mikroorganizmalar birikir. O yüzden köprü yaptığımız her hastaya bu gövde altının oturan bölgesini temizlemesi için köprü altı diş ipi kullanmasını tavsiye ediyoruz ki bu bölgede kanama olmasın, kızarıklık olmasın ve ağrı olmasın. Gene bir başka bir diş eti kanamasının sebebi 20 yaş dişlerinin olduğu bölgelerde 20 yaş dişlerinin tam çıkamadığı ve yarım çıktığı zaman içeriye, mesela örnek veriyorum, 20 yaş dişimiz bu şekilde, diş etinin sadece bir kısmı gözüküyor. Dişin sadece bir kısmı gözüküyor ve üzerinde geri kalan kısımda diş eti örtülemesi var. Fakat burada bir cep vardır. Bu cebin içerisine ağız ortamına açıldığı için ve bir miktarı gözüktüğü için bakteriler, mikroorganizmalar ve yiyecek artıkları içeriye girecektir. Ve daha sonra bu 20 yaş dişlerinin şişme nedeninin en büyük aslında durumu budur. Çünkü buraya yiyecek artıkları ve mikroorganizmalar girer. Daha sonra vücut orada yavaş yavaş burayı kanamalı hale getirerek iltihap yapar ve süpürasyonla, diş eti kanamasıyla onu atmaya çalışır. Burada da yapılacak çok fazla bir çare yok. Bu 20 yaş dişinin alınması gerekmektedir böyle bir durumda. Çeşitli üzerindeki bu kapşonun alma tedavileri söz konusu. Böyle tedaviler de var. Fakat genellikle bu şekilde yarı retansiyon dediğimiz perikoronitis vakalarında 20 yaş dişlerinin alınması gerekebiliyor. Bu da diş eti kanamalarının bir diğer aslında nedeni. Burada en önemli nokta, tekrar bahsetmem gerekiyorsa arkadaşlar, plağı ve mikroorganizmayı uzaklaştırmak ve olabildiğince diş ipi ve diş fırçasıyla iyi bir şekilde dişlerin temizlenmesini sağlamak. Kesinlikle ve kesinlikle hastalarımız kanama olduğu takdirde onlara kanamayı durdurmak için fırçalamayı azaltmayı söylemiyoruz. Daha da arttırmalarını, o bölgeyi daha da fırçalamaları gerektiğini söylüyoruz ve böyle bir durumda ben şunu söylüyorum.
kanayan bir yer varsa orayı daha fazla fırçalayın, daha çok ip yapın ve hala o bölgede bir kanama varsa bu bölgede bir taş olabilir, restorasyon olabilir. Bu kanamaya neden olan bir şey olduğunu ve bunun araştırılması gerektiğini söylüyorum. Şimdi arkadaşlar bu taşkın dolgu ve protezle alakalı ve diş taşı ile alakalı kağıt üzerinde bir anlatım yapacağım. Daha sonra tekrar görüşeceğiz. Evet arkadaşlar, burada kağıt üzerinde anlatacak olursak hemen dokuları tarif edeyim. Burada çizgi çizgi belirttiğimiz kemik dokusu, hemen etrafında gelen diş etimiz, kökler ve kron kısmı, kafa kısmı. Bunu yandan bir kesit aldığımızı düşünerek size bu kanamanın, sıklıkla rastladığımız kanamanın nedenlerinden bahsedeceğim. En büyük nedenlerinden bir tanesi arkadaşlar, bakın burada görmüş olduğunuz taşlar. Normalde sağlıklı bir diş eti bu şekilde olması gerekirken önce yukarıda plak birikerek yavaş yavaş kökün içerisine doğru aşağıya doğru inmeye başlar. Ve bir noktadan sonra artık diş etinin altına doğru ilerlemeye başlar bu taş. Diş eti altına ilerledikten sonra kemik dokusu daha önce buradayken ve diş etini destekliyorken daha sonra kemik dokusu aşağıya doğru pozisyonlanmaya başlar. Fakat diş etleri yalancı bir şekilde hala şiş bir şekilde yukarıda duruyor olabilir. Ve bu taşı vücut atmak için buralarda hemen kılcal damarlanma oluşur ve kanlanma oluşur. Daha kızarık bir görüntü olur ve buradan kanama başlar ve bu taşı atmaya çalışır. Fakat buradaki taşı atamaz. Ve daha sonra diş hekimine geldiği zaman ve diş hekimi bu taşı buradan kaldırdığı zaman buradaki yalancı şişlik yok olur ve diş eti artık yeni pozisyonuna kavuşur ve artık diş eti buradadır. Böylelikle hasta geldikten sonra diş taşlarımı temizledi ama diş etimde çekilme olduğunun cevabı budur aslında. Aslında aşağıya giren diş taşı kemik pozisyonunu aşağıya yönelttiği için artık yukarıda bir kemik olmadığı için diş eti de desteksiz kaldığından dolayı tekrardan kemiğin üstüne doğru bir çökme yapar ve burada da diş etinin kenarında bir açılma söz konusu olur. O yüzden diş taşı varsa eğer supragingival yani diş eti üstü ve subgingival diş eti altı diş taşları varsa muhakkak temizlenmesi gerekiyor. Bunlar bırakıldığı takdirde yavaş yavaş köke doğru ilerleyerek hatta bazı durumlarda çok ileri sıkıntılı böyle diş taşı derine inen hastalarda daha sonra bu diş taşları buraya kadar ilerleyebiliyorlar ve bu kemik buraya kadar çekilebiliyor. Böyle bir durumda daha sonra temizlik yapıldıktan sonra diş etinin yeni pozisyonu burası oluyor ve burada çok uzun bir mesafe kök yüzeyi açık kalmış oluyor. Hassasiyetler başlıyor ve çürükler oluşuyor. Diş taşı temizliğini aksatmamamız gerekiyor. Düzenli olarak muayene sonrasında gerekli görüldüğü takdirde diş taşı varsa temizleme yapılır arkadaşlar. Eğer diş taşı yoksa durduk yere diş taşı temizlemesinde hastalarımıza tabii ki önermiyoruz. Eğer gördüğümüz taş varsa bunları muhakkak temizlenmesini bir an önce ki diş etinin altına inmesin ve kemik erimesini desteklemesin istiyoruz. Diğer bir kanama nedeni ise dolguların taşkın olarak yapılması. Burada hemen bir arayüzden çürük olduğu takdirde şöyle bir çürüğümüz olduğunu düşünelim ve biz bunu temizlemek için hemen yan tarafta da diş olduğunu düşünürsek, şu şekilde bir diş olduğunu düşünürsek biz buraya ulaşabilmek için, buradaki çürüğe ulaşabilmek için tepeden bir delik açıyoruz. Tam olarak buradan ve buraya aşağıya ulaşıyoruz. Daha sonra buraya çürüğü temizledikten sonra dolgu yapıyoruz. Fakat buradaki dolgumuz eğer dişin kök yüzeyini ve devamında kron kısmını takip etmeyip burada bir çıkıntı yaparsa, şu şekilde çıkıntı yaparsa burada ne yapmış olacağız? Burada arkadaşlar hemen şu bölge, bakın görüyorsunuz okla işaret ettiğim bu basamağın olduğu bölgede mikroorganizmalar birikime neden olacak. Ve buradaki birikim buradaki diş etinde hemen hiperemiye ve kızarıklığa neden olacak ve burada bir şişlik, hemen kanamalar oluşacak. Daha sonra buradaki enflamasyon kemik erimesini de tetikleyip aşağıya doğru kemiğin yönelmesine neden olacaktır. O yüzden taşkın dolgular çok küçük de olsa kanamaları tetiklediği için
aslında önemlidirler. Böyle bir durumda fark ettiğimiz zaman bu bölgedeki sivri kalan köşeli dokuyu bir miktar vizote ederek dişe sıfır gelecek şekilde burayı düzeltmemiz gerekiyor veya dolguyu tamamen çıkarıp yerine tekrardan dişe sıfır bir dolgu yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Bir diğer nedense yapacağımız protezlerde, kaplamalarda halihazırda kızarık olan bir protezi kapladığımız zaman, örnek veriyorum, diş kesimi yaptık. Bu şekilde diş kesimimizi yaptık ve protezi burada tasarladık. Bu şekilde üzerine kaplamamızı yaptık ve bu şekilde taşkın, çok fazla taşkın bir protez tasarladık. Ne olmuş oldu? Kök buradan geliyor ve burada böyle bir taşkınlık yapıyor, devam ediyor. Yine aynı buradaki hijyenik olmayan restorasyondaki gibi burada da protez kenarında bakın kocaman bir basamak oluşuyor. Yine altında birikintiler olacak. Buraların temizlenmesi maalesef mümkün olmayacak ve tekrardan burada diş etimiz kızaracaktır. Arkadaşlar bu 3 nokta en çok sıklıkla yaşadığımız kanama problemleridir. Şematik olarak da bu şekilde anlatabilirim. En sık rastladığımız diş eti rahatsızlıkları ve kanamaya neden olan problemler bu şekildedir. Tabi bunların dışında farklı kanamaya neden olan işte gıda artığı sıkışması gibi ya da travmaya bağlı olarak o bölgede oluşan kanamalar gibi birçok nedeni vardır. Ama en sıklıkla rastladığımız diş eti kanaması nedenleri bunlardır. Ve bunların tedavileri de gösterdiğim gibi diş taşı temizliği, hijyenik olmayan restorasyonun düzenlenmesi veya değiştirilmesi gibi tedavi şekilleri mevcuttur. Evet, diş eti kanamasıyla ilgili anlatacaklarım bunlar arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşça kalın.